TV'den herkese merhaba. Bugün yine soruları ben soruyorum. Konuğum canım Yücel Hocam. Nasılsınız, Evet, iyi misiniz? teşekkür Çok ederim. şıksınız. Teşekkür ederim. Yani her zamanki gibi. Evet, her zamanki Sen de gibi. şıksın her zamanki gibi. Siyah Bugün... çok yakışmış bu arada. Çok Geçen teşekkür siyah ederim. çok asil duruyor bu arada. Çok teşekkür ederim. Sarı ve siyah değil mi yani? Sadece ben düşünmüyorum öyle. Evet, siyah da kurtarıcı oluyor. Ne giyeceğini bulamadığında hemen bir siyah elbise. Evet, bugün ne konuşacağız? Pelvik taban koltuğu konuşacağız. Duyanınız var mı bilmiyorum. Ben de yeni açıkçası öğrendiğim bir şey oldu ve mucizevi bir şeymiş aslında. Neden bu kadar geç öğrendik bilmiyorum. Bugün onu konuşacağız. Peki Yücel Hocam, bu nasıl bir teknoloji, pelvik taban koltuğu? Pelvik taban koltuğu aslında elektromanyetik bir alanda çalışan, orada kasları çalıştıran bir sistem. Biz daha önce MCAT'tan bahsetmiştik zaten. Sistem aynı sistem açıkçası onun gibi. O karın kaslarının çalışıyor. Bu da pelvik tabanda alt kısmında destekleyen kasları çalıştırıyor. O zaman idrar kaçırma problemi yaşayan kadınlar için güzel bir çözüm sağlıyor mu? Ya şimdi idrar kaçırmanın tabii çeşitli faktörleri var. Ama bunda en büyük ve toplumda en sık gözükenlerden birisi pelvik dediğimiz alt kasların gevşemesi. Burayı çalıştırmak zor bir, normal sürecimizde çalışan bir kaslar değil bu. Bunlara özel egzersizleri var yapmak lazım. Bu yaşla beraber veya o doğumla beraber bu kaslar gevşediği için idrar kısmı yeteri tutamayabiliyor kaslar zayıfladığı için. Dolayısıyla bu kasları güçlendirirsek eğer, orada yeterli destek sağlarsa hem idrar kaçırmada hem de pelvik kısmında destek sağladığı için böyle bir etkisi oluyor. O zaman güzel bir çözümmüş aslında. Evet. Harika. Peki işlem sırasında hasta nasıl hissediyor? Ağrı var mı? Hastalar hep bunu çok merak eder ya. Bu şöyle, sonuçta teknoloji ilerliyor diyoruz. Burada herkes özel yapılıyor. Yani enerji kendine göre ayarlıyor. Oturuyorsunuz koltuğa. Oturduktan sonra koltuk çalışıyor. Hangi şikayet için oturuyorsanız orada onun uygulamaları var. Oraya oturup dozu kendiniz artırıyorsunuz. Artırıp dayanabildiğiniz noktada bırakıyorsunuz. O yüzden illa ağrı çekeceksiniz, tek modu yok. Ağrı çekeceksiniz de bir durum değil. Çok Dolayısıyla güzel. herkes öyle ayarlanabiliyor. Amacımız da oradaki kasların egzersiz olarak çalışması. Yani çalışıp güçlenmesi kaslar. Çok oturduğumuz yerden harikaymış. Evet ve avantajı da kıyafet çıkarmıyorsun. Direkt geliyorsun, kıyafetle oturuyorsun. Çok güzel, çok rahat, hem de yormuyor. Güzel. Peki günlük hayatı zorlaştıran stres tipi idrar kaçırmada da etkili mi? Evet, şimdi şöyle, tabii bir sürü faktör var ama stresiyle beraber alt taban kaslar yeterli gücü azalıyor haliyle. Stresin bütün vücuda etkisi, oraya da etkisi var. Dolayısıyla burada kaslarınız ne kadar güçlüyse o kadar direnç sağlıyorsunuz. Evet, ama yine de tabii stresle de baş etmeyi öğrenmesi gerekiyor. Evet, o başka ama kaslar güçlendiği için etkisi oluyor. Güzel. Peki tek seanslık bir işlem mi bu? 6 seans uygulanıyor. Bu da değişiyor. Haftada bir olarak düşünebiliriz bunu. Çok güzel. Geliyorsunuz, yarım saat oturuyorsunuz koltuğa. Hatta bizim buraya gelen hastalarımıza da eğer öyle bir şikayetleri varsa, atıyorum botoks yaptıracak, beklerken orada bekleyebilir. Çok güzel. Hani çok dolgu mantıklı. yaptıracak, bekleyebilir. Dolayısıyla hani en azından geldikleri anda 2 seans aynı anda çıkarmış olabilirler. Güzel, çok mantıklı. Peki cinsel fonksiyonlar üzerinde de bir etkisi var mı olumlu yönde? Ya bu erkekte de kadında da etkisi var tabii ki. Erkeklerde özellikle erektil disfonksiyon varsa, bununla ilgili orada kaslar ne kadar güçlüyse tabii bu fonksiyonu o kadar desteklemiş oluyor. Dolayısıyla bu kısımda desteği var. Özellikle erken boşalma şikayetleri varsa bununla ilgili destek sağlıyor. Çünkü kontrolsüz bir süreç oluyor. Dolayısıyla kaslar güçlü olunca kontrol biraz ele geçirmiş oluyorsunuz orada. O açıdan da faydalı. Evet, faydalı. Hatta prostat sağlığı için, pelvik taban sağlığı için de o kasların güçlü olması lazım. Çok güzelmiş. Kadınlar için de yine aynı şey geçerli. Tabii doğumla beraber yani o kaslar gevşediği için vajen girişi de daha gevşek hale gelebiliyor. Dolayısıyla bununla beraber sıkı bir kasın olması buradaki yapıyı değiştirdiği için en azından cinsel kısımda performanslarını artırmış oluyor. Güzel. Ben de tam soracaktım. Hani hamilelik ve doğum sonrası dönemde de kullanılabilir mi emzirme döneminde diye? Ya zaten oluyor. Biz hamilelik ve doğum sonrası maalesef bütün yeri deforme oluyor. Biz nasıl diğer ameliyatları yapıyorsak burada da bir işlem yapılması gerekiyor. Bazen bu süreç eğer bu ameliyat istemeyenler için ve bu koltuğun tedavi süreci dahilindeyse yapılabilir ki bence her kadının doğum sonrası, özellikle hamilelik sonrası bunu yaptırması lazım. Çünkü orada kaslar da karın kasları gibi, diğer kaslar gibi gevşiyor. Ve bu cihaz öyle bir çalışma sistemi var ki zaten Kegel egzersizini bilmeyen yoktur bu arada. Veya işte gittiğiniz zaman bir ürolog, kadın doğumcu ve hafif idrar kaçırmanız varsa size bu egzersizi söyleyecektir. Bu egzersizin 30, diyelim ki bu yapacağınız süre 11.200 diye bir şey var ama 11.000 civarı hareketi
size yarım saatte yaptırmış Çok oluyor. güzel. Yani siz uzun sürede yapacağınız etkiyi burada daha kısa sürede almış oluyorsunuz. Bir de kegel egzersizi yapmak kolay değil. Hani zor bir sürece giriyor. Bazen unutuluyor, ediyor ama bunda hepsini aynı anda yapıyorsunuz ve 6 seansta bu çoğu şikayetten kurtulmuş Çok oluyorsunuz. güzel. O zaman acaba doğum öncesi hazırlık sürecinde de acaba o kaslar daha güçlü olsun diye kullanılabilir mi acaba? Yapılabilir aslında. Şöyle pelvik kısımda hani oranın sağlığı için de yapılabilir. Sadece bunu işte kas güçlü olduğu için orada ağrılarınız varsa, hatta bazen o kuyruk sokumu ağrılarını falan da gideriyor. Çünkü oradaki kaslar zayıf olunca bunu destekleyemiyor. Güçlendiği anda orayı daha sağlam tutuyor. Dolayısıyla bu ağrıyı bile azaltıyor. Hani sadece bunu işte bu kas güçlenmesi olarak değil, aslında alt kısımda kas ne kadar güçlü destekliyorsa diğer şikayetleri o yüzden minimuma indirmiş oluyor. Çok güzelmiş. O açıdan da mantıklı. Evet. Peki ne kadar kalıcı, etkinlik süresine diyebilir miyiz böyle bir şey? Ya sonuçta bu kasları güçlendiriyoruz. Bu kaslar bir süre sonra eğer kullanmazsanız zayıflayabilir. Zayıflar zaten şeyde. Dolayısıyla arada bir gelip uygulanabilir veya onu zaten hissediyorsunuzdur. O etkiyi aldıktan sonra evet ya ben bunda sanki böyle bir şikayet olmaya başladı. O zaman bağımlılık yaratır mı? O his olmaya başlarsa gelip yaptırabilirsiniz. Dediğim gibi aslında uygulaması kolay bir yöntem. Hani geliyor, oturuyorsun buraya, yarım saat ayarlıyorsun telefonla veya işte ekranda şeyin varsa bununla ilgili konforlu bir zaman geçirmiş oluyorsun burada. O zaman dikkat bağımlılık yapabilir diyoruz. Sonucu da alınca bağımlılık yapabilir bu arada. Peki kimler kullanabilir, kimler için uygun değildir? Ya aslında herkes kullanabilir. Sadece sonuçta elektromanyetik bir alanla çalıştığı için o kalça implantı yaptırmış varsa, o bölgede bir implant takılmışsa ve nörolojik ağrıları falan varsa bazı kişilerde bunların çok kullanmasını istemiyoruz. Bir de idrar yolu enfeksiyonu varsa o anda hani tedavi edilmesi gerekir, sonra uygulama yaptırılırsa daha iyi olur. Bunlar için biraz daha değerlendirmek lazım bu ama çoğu kişi de gelip rahatlıkla uygulayabilir. Anladım, herkes uygulanabilir. Ama hani idrar kaçırmanın da boyutları vardır. Hani bazen cihazın etkisinden geçer ameliyat gerekebilir. Hani onu da iyi bilmek lazım. Güzel. Peki cinsel hayata güçlendirdiğinden de bahsettik. Başka hani pelvik sağlık için başka nasıl katkıları oluyor olabilir? Ya mesane sağlığı, prostat sağlığı, pelvik tam biraz önce ağrılardan bahsettik. Bunların sağlığı işte alt taraf güçlü olduğu zaman da aslında mesane ile uterusta falan desteklediği için çoğu aslında bunlara bir destek sağlamış oluyor ve sağlığını artırıyor. Hani bunu tedavi etme süreci farklı, engelleme süreci farklı. Biraz da koruyucu olarak da düşünülebilir bu cihaz. Dolayısıyla o kaslar ne kadar güçlüyse bazı hastalıklardan korunmuş oluyorsunuz. Çok güzel, uzun vadeli bir yatırım. Bir şey de yok yani geliyorsunuz, oturuyor, cihaz çalışıyor. Sonra da buradan gidiyorsunuz, hayatınıza devam ediyorsunuz yani. Çok güzel. Peki son bir sorum olacak. Ne zaman sonuç alıyor acaba hastalar? Yani kaçıncı seanstan sonra? Ya aslında 6 seansı yapmak lazım ama zaten bu yavaş yavaş fark ettiriyor olur. Hani kaslar güçlendikçe biraz daha kontrol edilme süreci olabilir. Pelvik kasları normal rutinde kullandığımız kaslar değil. Dolayısıyla hani bu ancak idrar kaçırma diyelim. İşte yavaş yavaş idrar kaçırmanın da geçtiği, işte mesela öksürünce, hapşurunca veya çok mesanede olduğu zaman tutamama gibi falan şikayetler, bunlar yavaş yavaş geçiyor. Ve bunu 6 seansı yapmak lazım tam sonuç almak için. Çok güzel. Teşekkür ediyorum bu güzel bilgiler için. Ben de yeni öğrenmiş oldum. Teşekkür ediyorum bu arada. Dediğim gibi hani cihazda ağırlı süreç değil, bir ameliyat değil. Rahatlıkla gelip uygulayabileceğiniz bir süreç. Sadece zaman ayırıp bunu yapmak lazım. Dediğim gibi zaten özellikle hani dolgu, botoks, biz kendi gelen hastalarımız için söylüyorum bunu. Bekleme sürelerinde. Evet yani bekleme süresinde gelip koltuğu rahatlıkla kullanabilirler. Çok güzel, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, bugün sizlerle pelvik taban koltuğunu konuştuk. Sizin de aklınıza takılan sorular varsa belki yeni duymuş olabilirsiniz, merak ettikleriniz olabilir. Yorumlara yazarsanız seve seve cevaplıyor olacağız. Sevgiler. Sevgiler. Cihazı hem kadın hem de erkek danışanlarımız için kullanmaktayız. Oldukça konforlu. Oturarak yaptığımız bir uygulama. Altta radyo frekansıyla beraber pelvik kaslarımızı çalıştırdığı için kadınlarda genelde pelvik kasları doğum sonrası vajinal iyileşme, idrar kaçırma gibi problemleri tedavi ederken erkek danışanlarımız için de sağlıksal açıdan yine idrar kaçırma gibi birçok problemi aslında tedavi etmekteyiz. Yarım saat kadar bir uygulama süremiz mevcut. Kişinin dayanma gücüne göre zaten uygulamamızı kendimiz buradan belirleyebiliyoruz enerjimizi. 4 ila 6 seans aralığında seanslarımız değişiklik göstermektedir. Sizleri de buraya davet ediyoruz.